Selamlar, selamlar. Nasılsınız bakalım? Taşkent'ten herkese selamlar. Şimdi nereye geldik? Hazreti İmam diye bir kocaman ve böyle güzel cami var. Şimdi anlatacağım size bu caminin değerini, olayını ve tarihini. Bugün Taşkent'te Taşkent'in tarihi bölgesini gezeceğiz. Eski Taşkent diye adlandırılıyor. Buraları hep beraber gezeceğiz. Tabii biraz laflayacağız Taşkent hakkında, Özbekistan hakkında, halkı hakkında ve bu kadar temiz şehrin hakkında. O kadar muazzam bir işçilik, o kadar muazzam bir yapı ki insan böyle hayretlerle izliyor. Bakın şöyle. Çok güzel. Yani bu seramik işlemeleri, bu desenler. Şöyle bir gezdireyim sizi. Bu arada buranın ismi Hazreti İmam Kompleks. Kendileri kendi isimleriyle Hast İmam diyorlar işte. Şehrin önemli ve tarihi bölgesinde yer alıyor. Bakın burası komple tarihi bir bölge. Özbekistan'ın da en ünlü camilerinden ki İslam'ı temsil eden en ünlü camilerinden birisi. İslam mimarisi, mavi kubbeler, işte yüksek minareler, geniş avlular, klasik Orta Asya İslam mimarisini yansıtıyor burası tamamen ve şehrin eski ve tarihi bölgesinde tam olarak. Şimdi birkaç tane yapı daha var, şurası var. Onları da beraber gezeceğiz. Bu taraf var. Şu gördüğünüz televizyon binası da Beşkazan restoranına gittiğimizde onun altındaydık zaten. Bugün başka bir restorana gideceğiz tekrardan. Bu videoda da Özbekistan'ın güzel mutfağı ve yemeklerinden uzak olmayacağız. Burada bir sıra var. Tam olarak neyin sırası bilemedik. Caminin müze kısmının girişi. Beraber ona da gidelim diye düşünüyorum. Bakalım bu sırası nasıl gidiyor, nasıl başlıyor. Arkadaşlar bileti burada satıyorlar. Kartla alabilirsiniz. Girişi de şuradan. Ama ben şort giydiğim için beni almadı ve şu şeylerden verin dedim. Sarıyorsunuz ya üstünüze. Ondan da yok dedi. Neyse giremedik caminin müzesine. Dışarıdan size göstereyim. Magnet sevdamızı bilen bilir ama daha bir magnet alamadık. Onu da bilin. Bir tane güzelim magnet bulup alacağız bugün. Artık nasıl bir magnetse fark etmiyor. Hava aşırı sıcak. Mayıs'ın sonundayız. 32-3 derece ve şu anda çok sıcak, öyle söyleyeyim size. Bu şort olayını da anlamıyorum yani. Tamam, herhangi bir bölge, yani ne kadar dizle çorap var zaten ayağım. Şu kadarlık bir boşluk var. Ne bileyim, çıplak kısa bir şort da değil yani. Dizimden bir şort. Bu sıcakta ne giyeceksin ki? Ya da koyun şu şeylerden, birçoğu yerde var. Yani tapınak mapınakta da var yani. Koyun, alıp sarıp kapatalım kendimizi. Biz kendimiz cami içinde büyüdüğümüz için, yani cami içinde dediğim ülkemizde, İran'da, Türkiye'de bir sürü cami var. O yüzden çok gördüğümüz için çok da üzülmüyorum ama müzesini görmek isterdim. Şu mimarisi bambaşka bir şey. Şu seramik işlemeleri arkadaşlar çok rahat ve basit bir işlem değil. Çok zor. Ben bir tane Türk hamamı yapmıştım. Yeni yaptım bu arada. Orada ufacık şu kurnaların etrafına seramik işi yapmak istedik. O kadar zorlandım ki. Size eski Özbekistan'ı göstereceğim. Hem gezi olarak göstereceğim, hem mimari olarak göstereceğim. Hem yemek olarak göstereceğim. Bugün güzel bir yemeğimiz de var. Sonra size böyle söyleyeyim. 2-3 dakikaya o evlere varıyorum. Evler o kadar güzel ki ben bu evlerden İran'da gördüm, o iklimlerde gördüm. Türkiye'de bu tarzda görmedim yani. Umarım bir binası falan da değildir. Çekebilirim ki çekerim. Siz bu mimariye bir bakın, çok hoşunuza gidecek. Eski Özbekistan'ın evleri ve tarzını size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şu evi görüyor musunuz? Bu mimari olarak tam olarak bunları göstermek istiyordum size. Şu caminin hemen arka tarafında. Geldiğinizde mutlaka bakın. Çünkü çok güzel. Suvaktan böyle, çamurdan, kahgel dediğimiz ahşap işlemeler, oymalı ahşap işlemeler. Çok güzel ya. Çok güzel bir cadde. Baştan sona kadar evler var. Bir yaramazlık yapalım mı? Şu anda buranın kapısı açık ama bir tadilat oluyor herhalde. Bir girelim ya. Şöyle içini de göstereyim size.
bir otel ya da restoran falandır büyük ihtimalle. İlerleyip bakalım. Diğer taraflarda bir şey varsa girelim. Burası restoran olacak. Bakın masa var, evet. Keşke ben geldiğimde olsaydı da burada da bir şeyler yeseydik. Siz gelirseniz sizin de dikkatinizi çekecek. Burası tam bir Chevroletler şehri. Bir cadde bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saniyede böyle 8-10 tane. Bak bu da Chevrolet. 8-10 tane bu arabadan görebilirsiniz. Zamanında burada üretmeye başlamışlar. Hala da burada üretiliyor. Ve yerli bir araç olduğu için General Motor'la beraber bir işbirliği yapıyorlar. Burada fabrika kuruyorlar galiba bildiğim kadarıyla. Yerli bir araç olduğu için diyorlar ki, bakalım ne var burada? Saidat Otel, bakın burası da otel olmuş. Selamünaleyküm. Burası da otel olmuş. Ne kadar güzel. Sonra burası hemen caminin karşısında bir otel. Sanırım bugün yarın açılacak yani. Açılış falan var. Neyse arkadaşlar, şehir tam bir Chevrolet şehri. Her yerde taksiler, arabalar. Niye? Vergisi daha düşükmüş. Başka arabaların vergisi çok yüksekmiş. Böyle bir güzelim sokak var. Bakalım ne var burada. O yüzden herkes yerli arabayı tercih ediyormuş. Şehir full. Bunları yeni yapmışlar ama belli. Bak bu işi ben İstanbul'da yaptım. Bu işi bir restoranda yaptım. Mimari olarak bir İran restoranında böyle bir tasarım yaptım. Ben tutkal, saman, pamuk ve Türk kahvesiyle bunu yapmıştım. Bunlar ama bildiğiniz gerçek çamurla falan yapmışlar. Ben diyordum bu ustalar artık bulunmaz, eski ustalar. Ama o kadar güzel işlemişler ki, bir de yeni belli zaten. İşçilik gayet, ya o kadar bence temiz de değil. Yıllar önce bak neler yapıyorlar insanlar ama yine de Bukhara Otel. Bu otellerin hepsi yeni. Gelme tarihlerinizde eğer bütçeniz uyuyorsa burada kalın derim. Şehrin merkezi ve her yer buralara yakın. Benim kaldığım otel biraz şehrin ortasında, o yeni bölgede. Konuştuğumuz yeni bölgede. O yüzden merkez ve tarihi bölgeyi daha çok gezmek istiyorsanız, bütçenize de uyuyorsa şöyle bir otelde kalmak fena da olmaz. İçeriye girdiğimizde de böyle bir sürü hediyelik şeyler satan, ben buldum şu anda. Magnetimi kesinlikle şunlardan alayım. Evet. Çok iyi magnetleri var ya. Bunlardan da var. Bana daha önce bir arkadaşım hediye etmişti. Bunlar hepsi el işlemesi. Bakın bunlardan İsfahan'da, Şiraz'da da çok var. Hepsi elle yapılıyor. Ve çok değerliler yani. Çalıştığı aletler büyük ihtimalle ustamızın. Elle bak burada bunlar çalışmış, bunları yapmış. İşte parlatmış, varnişlemiş, bırakmış. Burada bütün mağazalarda böyle hediyelik, satılık eşyalar var. Adam magneti de biraz pahalı söyledi de bakacağım, daha güzelini bulamazsam oradan alırım. Selamünaleyküm. Fiyatları yani bizim paramıza bakarsanız çok da şey değil. Ama yani kendi paralarına pahalı yani. Kendileri bu parayı verip bunu alamazlar. Çünkü burada gelir o kadar yüksek değil maalesef. Abiyi gördünüz mü? Sanatını gördünüz mü? Bakın burada da Özbekistan'a, yani bu yöreye özel kıyafetler satılıyor. Tabii beğendiğim birkaç tane oldu. Şu ceketlerden oldu mesela, bakın. Şunlar çok güzel değil mi? Bakın. Kız arkadaşımız da yok ki doğru düzgün. Sevgilimiz falan. Çağrı'ya bak. Şunu çok beğenmiştim mesela. Şu bayağı şık bence. Güzel değil mi? Çok renkli, çok havalı böyle. Bunu Miro'ya mı alsam ya bunu? Çok güzel. Orada beğendiğim magnet gerçekten çok güzeldi. Ve bu kadar mağazaya baktım. Hiç daha öyle bir magnet bulamadım. Şimdi de mağazaya geldik, bakın. Burası da bayağı büyük bir mağaza. Özbekistan'ın bıçağı da çok ünlüymüş diye duydum. Bakın o gördüğüm benim magnet, bu magnet el oymalıydı.
işlem görmüş bir üründü. Bakın işlemelere. Ama işte dediğim gibi biraz turistik bir yer. Her yer gibi burası da turistik ve turistlere özel yapıldığı için alın beni de görün. Biraz fiyatlar tuzlu. Yani tuzlu dediğim yine de burası o kadar pahalı bir yer değil. Ucuz bir ülke ama işte kendilerine göre biraz pahalı. Çok garip bir şey buldum. Bak şu şeyler var ya, saça böyle takan. Şöyle. Çok iyi. Var işte, her şey var. Setar 3 tane mi tarı var? 3 tane var, 3 tane var, 5 tane var. Ha. İsmi ne? Rubab tar. Rubab tar. Çok iyi. Bu posttan yapılıyor işte, koyun şeyinden. $3 $10, okay? $3 $10. Hani? 1, 2, 3 $10. Bu videoda da yine söylemeden duramayacağım ama kesinlikle buraya Haziran'la Eylül arası gelme gafletinde bulunmayın. Bulunursanız da benim gibi bulunmayın. Güneş kremi, işte uzun kollu falan, çok sıcak ve zeminler mermer ya. Bak daha Mayıs'ın sonundayız diyor. Sıcak böyle yüzüme vuruyor. Düşün yani, bunun daha sıcak bir dönemde düşünün. Şöyle bu arabalardan da burada çok göreceksiniz. Şöyle burada sandviçler, soğuk içecekler var. Benim bildiğim kadarıyla bunun içinde de bir şeyler var. Mescit yazıyor zaten. Şöyle gidelim bakalım buranın içinde ne var. Bir medrese burası. Hacı abi tut, şunu bir tutsana, ben giyeyim. Yeşil biraz şey kaçtı ama şimdi şortumu adam ayakların gözükmesin diye, sağ ol. Ayaklarımız gözükmesin diye bize böyle bir Chanel giydirdi ya. Abi bu da çok şey oldu ya böyle. Gezelim bakalım. Kendimi çok garip hissediyorum. Şimdi ben yeni stilimi size göstermeden yapamam ki. Dayı bize ne giydirdi bak. Şöyle bir şey giydirdi bize kapıda, ayaklarımız gözükmesin diye. Biz de giydik. Yeni moda. Daha bir koyu renk verseydi. Hayatımda ilk kez yeşil giymiş olabilirim. Evet, hiç giymedim. Gerçekten çok güzel. Bakın bunların hepsi o yeni yapıldı diyorum ya, bunlar hepsi yeni yapılmadı. Restore olmuş ama burası çok eski bir medrese, bir mescit. Burada da yine avlu var. Özbekistan'da yeşilliğe çok önem veriyorlar arkadaşlar. Şehir zaten yemyeşil ve içini de şuradan bu şekilde göstereyim size. Şimdi hem namaz vakti olduğu için içeriye almıyor abimiz. Zaten üstüne bir de şort var bende. O yüzden ya sonra geleceğiz ya da girmeyeceğiz. İki ihtimal. Ama girmemeyi tercih ederim çünkü gezecek birçok yer var. Yetişelim hepsine. Dayıcım teşekkür ederim. Rahmet. Rahmet. Biraz sinirlendi galiba. Ama genel olarak şeyler çok yardımsever insanlar. Yani hepsi güler yüzlü, böyle turiste iyi davranıyorlar. Benim izlenimlerim Özbek halkından güzel şeyler açıkçası. Ben şimdiye kadar hiç ters bir şey görmedim. Bir şekilde anlaşabiliyorsunuz. Fazla İngilizce konuşan bilen yok. Bazı yerlerde, bazı restoranlarda. Genel halkta yok ama İngilizce. Şu camiyi bir de şuradan bu şekilde size göstereyim. Evet, nerede kalmıştık? Arkadaşlar şimdi böyle buranın tarihi 1500 seneden fazla böyle bir tarihi var Özbekistan'ın. İpek yolu ve Semerkand, Buhara, yani çok tarihte çok güçlü ve ciddi bir tarihi var. O biraz önce gezdiğimiz evler böyle gelip bu caddeye bağlanıyor. Şöyle buradan tık diye buraya bağlanıyor. Yollar ama bakın hepsi geniş. Normal caddeler var ya, otobanlar, hepsi böyle 4 şerit, 5 şerit.
yollar. Chevrolet olayını da zaten konuşmuştuk. Şehir her yerde bakın. Gözünüz gördüğü kadar Chevrolet görürsünüz burada. Yani büyük ihtimalle Amerika'da bile bu kadar yok burada olduğu kadar. Sonra Yandex Go'nun böyle söyleyeyim scooterları var burada. Birçoğu yerde gördüm ben. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben almadım, kullanmadım ama bunlardan da var bayağı burada. Şehir çok geniş. Nasıl söyleyeyim yani, şimdi siz mesela otele falan baktığınızda City Center falan yazıyorsunuz ya, şehir merkezinde bir bölgede otel arıyorsunuz. Ben onu seçmeme rağmen her yer o kadar uzak ki, taksiyle gitmeme rağmen her yer böyle 10 dakika 15 dakika. Çok kötü araba kullanıyorlar bu arada. Araba kullanmaları bayağı hızlı ve öfkeli diyebiliriz. Ama şehir temiz yani, bakın. Her yer temiz yani. Toz bile bazı yerlerde yok diyebilirim. Yani gerçekten helal olsun yani. Hem tarihi bölgede, hem yeni bölgede, hem gezdiğim diğer bölgelerde hepsinde her yerde temiz. Fazla sigara falan kullanan görmedim ben. Kullanmıyorlardır zaten. Bir tane başka hediyeci dükkanı var da. Bakalım şuraya. Baktık, dükkanda bir şey yoktu. İçi ve o şey güzeldi ama öyle işimize yarayacak bir şey yoktu. Burada da bir sürü böyle bakın hediyelik mağazalar var. Halılar, hediyelikler satılıyor burada. Biraz yürüyeyim dedim. 2-3 gündür kebapları, pilavları böyle ye oturduk. Biraz gezelim. Böyle fast food fiyatlarına da bakalım. 39.000 son. Böyle 56.000 son. Yani yeme içme ve birçoğu şey çok uygun arkadaşlar yani. Buraya gelip böyle uygun fiyata tatilde yapabilirsiniz. Bu çok önemli. Çok pahalı ve ultra böyle lüks de tatil yapabilirsiniz. Ben bunu yapabileceğinize inanmıyordum, bilmiyordum. Çünkü öyle bir yerlerin olacağını da düşünmüyordum. Bugün o magnet bulunacak. Çok güzeldi de yani magnet. Biraz önce bir tane vardı, $5 istiyordu. Yani sen kim? $5 yani. Dünyanın her yerinden magnet aldım. En pahalı aldığım Amalfi'de falandı sanırım. Orada 5 euro, 6 euro falan vermişti. Yani magnet dediğin 2-3 dolar bir şey oldu. Hele burada bence $1 falan olması lazım. Niye o kadar havaya tut? Bakın hala böyle yerler yapılıyor. Şu dokuyu korumaya çalışıyorlar. Kafeler, restoranlar, her yer şu dokuyu korumaya çalışıyor her yer. Bir tane restoran gördüm. Bayağı tasarımı falanla hoşuma gitti içeride. Hello. Just show the restaurant. Şöyle bir restoran. Neyse insanları rahatsız etmeyelim. Ama gelirseniz içi çok güzel. Böyle Boboy diye bir restoran. Yani insanlar yemek yiyordu öğlen üstü. Rahatsız etmek istemedim ama uzaktan da olsa birazcık gösterdim size. Şimdi Çarşı Pazarı'na geldik. Daha önce gezmiştik buraya ama yol üstündeydi. Asıl gideceğimiz yer başka bir yer. Bir de su almaya durdum. Suyu alırken yere bir sürü kavanoz dikmişler böyle. Kameranın pilini değiştir falan filan, çarptım, bütün şişeler kırıldı. Neyse, burası Çarşı Pazarı, görüyorsun arkamda. Dünyadaki en eski ticaret merkezlerinden biriymiş. Hani eski videoları izlemeyen arkadaşlara bir daha buradan söyleyelim. O eski videoları, yani eski dediğim bir önceki videolarda, onlarda Taşkent'i bayağı geziyoruz. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi bir ufak tur attırıp bu videoda da sonra diğer gideceğimiz yere, oradan da yemek yemeye böyle devam edip beraber gezip göreceğiz. Güzelim Taşkent'i. Şu Çarşı Pazarı'nın karşısında bir sürü böyle ne diyeyim ahşap şeyleri, işleri falan, çocukken ağaca falan bağlarlar bunları. İşte bizim oralarda bunlar domates salçasını böyle yaparlardı. Bunlar da artık düğün dernek işine gitti. Biz de hızlıca bir Çarşı'yı gezip devam edelim. Çarşı'da daha önce gezdiğimiz için bayramlı, Kurban Bayramı'ydı, kapalıydı. O yüzden fazla gezip göremedik içeriği. Şimdi gezeceğiz. Böyle girişi var. Yine seramikler, yeşiller, maviler, turkuazlar. Özbekistan'da, İran'da, bu ülkelerde çok sevilen ve mimari olarak da çok güzel kullanılıyor bence. Ve kullanılmış. Kullanılıyor dediğim hala mesela bakın halıda bile var bunlar. Bu halılar çakma halı zaten, İran halısı. El dokumalı değil yani, yoksa burada satmazlardı. Girişi şöyle. Evet, bugün bayağı aktif ve açık. Ben geldiğimde kimse yoktu. Çok kokuyor ama.
Aşırı kokuyor. Gezmek istiyorsanız üst katlardan gezmenizi tavsiye ederim. Şöyle etleri götürüyorlar. Yine ama kapalı tezgah çok var, görüyorsunuz. Normalde burası hepsi açık olmalı. Abi etin tazeliğine baksanıza ya. Çok taze. Çok taze etler vardı ya. Öyle belliydi. Aynı gün kestikleri etin renginden belliydi. Böyle peynir. Bu ne? Peynir. Ha bu şey, süzme yoğurt sanırım bu. Lor peyniri bu. Süzme. Ha bir de bu toplar vardı. Bu keşk. Bunu İran'da da yemeklere, böyle bazı çorbalara ve yemeklere kullanıyorlar onu. Burada ama atıştırmalık olarak böyle yiyorlar. Bayağı yüksek proteinli bir süzme yoğurtu böyle kurutup top haline getirmişler yani. Ve bayağı protein kaynağı. Şöyle turşular var. Şöyle peynirler var. Gelin buraya gelin de biraz kokuyor. Eğer koku şeyiniz varsa gelmeyin ama görmeye değer. Yukarıda da baharatçılar var. Ben girmiyorum çünkü dediğim gibi burayı gezdim. Bu videoda da size ufak bir göstereyim dedim. Evet ve nereye geldik? Şeyde Kukoldaş medresesi yazıyor ama burada şu Farsçasını okuduğumda Kukaldaş yazıyor. Kukaldaş galiba. Kokaldaş. Şöyle. Burası tarih boyunca medrese olarak kullanılmış. Özbekistan'ın da böyle en eski medreselerinden biri. 1570'te yaklaşık 16. Efendim? Ha bileti mi var? Bileti varmış. 16. yüzyılda biletin adı ne kadar? 20. İndirim yok mu? İndirim, öz indirim içinde. Öz indirimi içinde, tamam. Gel al say şuradan 20. Öz indirmem hiç çıkmıyor. Bir 5 ver istiyorsun. Ha? Eyvallah. Sonra 1570'lerde 16. yüzyılda bu medreseyi inşa etmişler. Ve o zamanki vezir tarafından yapılmış. Vezirin de ismi Kukuldaş'mış galiba Barakhan döneminde. Sonra buranın mimarisi de böyle tarz olarak Timuriler, yani Timurlu ve Şeybani döneminin, o zamanlar Timurlular döneminde, Şeybaniler döneminde tuğla işçiliği varmış. Bunlar da hepsi o döneme geliyor. İçeride neler var ya? İçeride derslik var, evet. İçeride derslik var. Ders falan çalışıyorlar içeride. Sonra yine İslami mimarini görüyorsunuz içinde. Kubbeler, renkler, onlar da var içinde. Halen medrese olarak kullanılıyor. Kütüphane var. Dersliklerin belki birinin içine bakarız şimdi. Öyle bir girelim birine. Derslik. Görüyor musun? Masa böyle. Medrese. Yere oturuyorlar. Bir derslik daha var. Şurada. Buna da bir bakalım. Kitle. Bir medrese. Bir derslik daha var. Ofismiş orası ve birisi uyuyordu. Neyse yani arkadaşlar, bir tane gösterebildim en azından. Bir tanesini gördük. Bayağı her yer yemyeşil ya bu. Özbekistan'ın buyunu çok sevdim. Her yer yeşillik, her yer park, her yer ağaç. Çok güzel bu. Bu medreseye gelin. Enerjisi ve bu şeyi çok güzel. Yeşilliği falan. Hem de biraz serinlersiniz.
Rüzgarlı biraz, içeride rüzgar da var, böyle serinletiyor. Az kalsın en güzel yerini unutuyorduk. Bak şuradan yukarıya çıkabiliyorsunuz. Nereye çıkıyor acaba? En son Edirne'de böyle bir minare gibi bir şeye çıkmıştım. Ve sıkışmıştık, o bayağı dar bir alandı. Şu anda. Selamünaleyküm. Nereye gideceğimi ben de bilmiyorum. Hah! Bakın nereye çıktık. Şöyle bir terasa çıktık. Şöyle. Tam o dönemin medreselik halini gerçekten hissettiriyor size. Yeni bir delik daha buldum. Çıktım bakalım burası. Ha, burası da avlu tarafına çıkıyor. Bunlar da büyük ihtimalle yatmak yerleri. O dönemde aşağıda ders çalışıp yukarıda yatak odaları varmış herhalde. Bakın. Şimdi bir tane restorana geldim. Buranın ismi Afsona. Bayağı da güzel bir restoran, modern bir restoran. Hem içkisi var, hem yemek var ve buranın hem geleneksel yemek yapıyor hem modern yemek yapıyor. Hepsi aynı anda var burada bu arada. Neyden bahsedecektim size? Bir tane ünlü şairden. Şairin ismi Ali Şirnevai. Bu Ali Şirnevai buranın çok eski şairlerinden biri ve Teymuriler döneminde de devlet erkanlarından biriymiş. Özbekistan'ın şiirinde çok etkili bir insan, çok etkili bir şairmiş. Onu bir size göstermek istiyordum da bakalım buldum sonunda. Şimdi Ali Şirnevai 1441'lerle 1501'ler yılı arasında yaşamış. Çok büyük bir Türk şairmiş, Türk asıllıymış ve aynı anda da devlet adamıymış Ali Şirnevai. Sonra Timurler döneminde, o dönemlerde hem devletteymiş hem şairmiş. Böyle yani en büyük özelliklerden biri Türk edebiyatı ve Özbek diline çok etkili olan bir insanmış. Özbekçe dilini bayağı çekip çevirmiş, toparlamış bu adam. Çok büyük şairmiş, çok büyük bir yazarmış. Özbekistan'da da adam çok seviliyor yani Ali Şirnevai. Öyle bir tırnak içinde bir bilgi de vermek istedim size yemeklerimi beklerken. Bakalım bu restoranın ayranı nasıl? Diğer 2-3 tane restorana gittim videolarda. Diğer videolarda bakın. Onların ayranları efsaneydi. Sallanan masadan nefret ederim. Benim masamda sallanıyor. Neyse bakalım bugünkü ayranımız nasıl olacak? Merakla bekliyorum. Şimdi 2 tane de samsa istemiştim. Onlar da geldi bakın. Şöyle. Güzel gözüküyor ama. Bir de ayran. Bir de kebap söyledik tabii. Bugün rahat bir şekilde otele varalım istiyorum. Çünkü dün zehirlenmek üzereydim. Ama ben genel olarak o dün gittiğim restoranı izleyin siz de. Marina mıydı, Miranda mıydı öyle bir şeydi. Diğer videoda var ismi. Ben onu daha çok beğendim, bilmiyorum. Garsonlar da çok ilgiliydi. Ama burası biraz daha lüks, biraz daha prestijli. Hem bölgesi öyle, hem restoran öyle, hem içindeki insanlar belli. Buranın böyle yerlileri ve durumu iyi olan kişi geldiği bir yer olduğu belli. Dün yediğim samsa ama açık ara bundan daha güzeldi bu arada. Bu da bu arada kötü değil. Gayet lezzetli. Ama oradaki tamamen et tadı falan yoktu yani. Koku yoktu, et yoktu. Et tadı yoktu. Bayağı başarılıydı. Bu da çok güzel ama dünküyle bunun arasında dünyalarca fark var. O aşırı iyiydi. Bu kötü değil. Sizin için gidip baktım bakın. O dediğim restoran, Marina restoranı şöyle. Bu restoranda mesela şubeleri var. Merkezde var, AVM'de var. Bu Afsona'nın mesela 5-6 tane şubesi var sanırım ya da 4-5 tane bilmiyorum. Ama o benim dediğim restoran şubesi yok bildiğim kadarıyla. Kocaman bir restoran ve gerçekten yemekleri çok lezzetliydi. Şu anda fotoğraflarına bakıyorum yine de canım çekti. Ve ayran olarak da onların ayranları naneli bir ayrandı. Biraz daha ekşiydi. Ama şu ana kadar Özbekistan'da içtiğim en güzel ayran 5 Ocak'taydı. Sırf ayranı yüzünden bir daha 5 Ocak'a gidebilirim, gideceğim. Oranın ayranı çok güzeldi. Videoya çekmeden yiyecektim. Getirdi yemeği.
Ben artık demiyorum ama yani kötülemek istemiyorum. Kötü de değil yemeği bu arada ama bir restorana gitmek isterseniz kesinlikle diğeri olsun bence. Burayı da gelin, çok şık ve güzel. Bir lamb şaşlık, 2 tane şaşlık dedim. Farkına bakacağız artık nedir. Eti yumuşak, güzel ama lezzetli. İki restoran arasında kalırsanız kesinlikle benim o dediğime gidin. O bambaşka bir. Dediğim gibi bu kötü değil ama bu işi başka yere taşımış. Kalitesi ateş ediyordu, ateş. Kebap var ya, ben oturdum 4-5 tane kebabı yedim ve akşama kadar ne yürüyebiliyordum ne konuşabiliyordum. Tok olduğum halde yiyordum yani. Yedirdi bana o kadar kebabı. Burada öyle bir hissim yok mesela. Evet ve bir yemeği daha bitirdik. Ufak 276.000 som yaptı. Yaklaşık 23-4 dolar, 1000 lira falan yaptı işte. Ama böyle bir şey söyleyeyim. Dün yediğim o restorandaki yemek buna gerçekten her türlü 100 basardı. Yani şu mahalleye bakın bir. Öyle bayağı modern, şık bir mahalle, güzel buralar. Evet, yemeği şey değildi, kötü değildi. Ama Özbekistan'da bu paraya gidip en iyi otellerde bile yersin bu yemekleri. Ve dün yediğim yerde ne kadar? 300.000 som mu ödedik, ne ödedim? Ama bunun 10 katı daha fazla yemek vardı. Bir sürü ikramda falan bulundular. Bir tane lavaş istedik, lavaşa bile bir para yazmışlardı, okuyamadım. Ve beğenmedim. Kötü değildi ama yemek. Daha iyisi var demek istiyorum. Neyse, bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bizler için çok değerli. Hele benim kanalım daha yeni böyle bir kendine tutunmaya çalışıyor. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.